hayatımızın bir döneminde bir böyle havaalanında sohbet etmekte varmış. Olağanüstü. Nerelerde ettik? Burası da şimdi oldu. Ne yapalım? Burası uygun da bize. Uygun. Seyahat eden, gezen, giden, dünyayı görmeye çalışan, müziği yakalamaya çalışan insanlar. Kerem, çalmayı özledin mi? Konser vermeyi? Hem de nasıl? Yani şimdi evde çalıyoruz falan fıstık ama olmuyor böyle. Yani güzel konser piyanoları, güzel setuplar sahnede, iyi izleyici kitlesi. O kokuları özledim. Backstage'in kokusunu özledim. Soundcheck'lerimi özledim. Özlüyor insan. Şimdi peki sana bir imkan versek, hop sihirli değnek, Türkiye dışında diyelim. Türkiye'de birçok yer vardır. Dünyada şu anda bu akşam konserin olacak desek hangi 3 şehir ya da 3 sahne derdin? Marsiyak'ta çalmak isterdim. Orada çalmıştım. Çok güzel bir Fransa'da Marsiyak. Küçük bir kasaba orası. 2000 kişi. Festival zamanı 200 bin kişi oluyor ama dünyanın en büyük devleri geliyor. Umbria Jazz Festivali. Orada da çalmak isterdim. Çaldım çünkü orada da çok güzel bir yerdi. Ya New York tabii bunların amiral gemisi New York. Bu Manhattan adasındaki Herhangi bir yer. bir köprünün altına bile bir piyano koysalar çalarım. Çok özledim yani. Hakikaten özledim. Kerem, biraz önce söylediğin çok önemli bir şey var. O konudaki fikrini merak ediyorum. Biraz önce çok küçük kasaba festivallerinin müzikteki öneminden bahsettin. Ki bunların işte artık şahikası Montreux. Sinema için de böyledir. Şimdi Cannes da küçük bir kasaba aslında. San Sebastian, Carlo Vivari, bunlar küçük kasabalar. Müzikte de öyle. Bizde bu oturmuyor bir türlü. Bizde nedense böyle çok lokal, büyük etkili yapılar oluşmuyor. Neden sence? Neden mi? Neden? Çok büyük destekler gelmiyor onlara da onun için. Bir festival olacaksa akıyor destekler ona. Ondan sonra bitiyor, unutuluyor. Halbuki o lokal festivalin, yapılan işlerin halkıyla birlikte bütünleşmesinden dolayı o Marsiyak Jazz Festivali oluyor. Umbre Jazz Festivali oluyor. Orada 200-500 kişilik halk evlerinin birer odalarını pansiyon olarak açıyorlar. Çadırcılar geliyorlar, kuruyorlar. Yanda Chick Corea seyrediyorsun. Öteki tarafta Algero. Ben gittiğimde Keith Jarrett vardı. Ben ön gruptum. Benden sonra da gitarcı Pat Martino vardı. Yani inanılmaz adamlar. Küçücük bir kasaba. Şimdi Keith Jarrett bir de biliyorsun caz dünyasında biraz huysuzluğuyla. Hasta. Ama düşün öyle bir yere gidip çalıyor. Çünkü oradaki kültürü, oradaki seyircinin kültürünü hissediyor sanırım. Biliyorsun Keith Jarrett buralarda çok geldi, İstanbul'da çok. Beni fotoğrafımı çekmeyin der. Hala millet fotoğraf çeker. Keith Jarrett şimdi ne yazık ki felç geçirdi. O efsane Keith Jarrett çalamıyor. Çünkü biliyorsun o efsane trionun Gary Peacock kontrbasçı geçen sene Jack DeJohnette. Jack DeJohnette süpersin. Gary Peacock geçen sene vefat etti biliyorsun. O efsane de bitti. O Çalamıyor. trio bitti. Yani insanlar üzülüyor. Böyle festivallerde, ne festivallerde geldiler, çaldılar ve o küçücük kasaba dünyaya ülkeyi tanıtıyor. Onu söylüyorum ben sana. Ve o dönemde işte bak bir yandan da iş seyahate de bağlanıyor. İşte biz bugün Igapes Lounge'da oturuyoruz. O dönemlerde o kasabalar sinema olsun, müzik olsun, caz özellikle olsun ya da rock, böyle küçük rock festivalleri. Tiyatro festivalleri. Tabii tiyatro festivali, belgesel film festivali. Yani neler var. Prizren mesela Evet. küçücük bir kasaba, bilirsin Prizren'i, gitmemiş olanlara tavsiye ederim. Prizren'de bir belgesel film festivali var. Efsane. O kadar net söyleyeyim yani. O zaman ne oluyor? Seyahat, insanlar gidiyor, geliyor. Gerçek bir turist akını, ilgili, tüketen, orada gerçekten böyle yemeğini yiyen, gezen, mükemmel tabii. Festivallere de gitmeyi özledim. En son konserime ne zaman gittim? Ekim ayında gittim. Gene işte bu pandemi falan vardı. Şeye gittim. Odessa Jazz Festivali'ne gittim. Güzel miydi? Ben hiç gitmedim. Odessa çok güzel bir yer. Bir tiyatro, Yekta, bir tiyatro salonu var Odessa'nın. Ya kültür çok acayip bir şey. Tabii. Bir de kültür sürekliliği olacak. Nesilden nesile aktarılacak. Gerçekten desteklenilecek, sahiplenilecek. Yani gerçekten bu herkesin ortak tutkusu haline gelmezse 4 günlük festivalde 4 gün destekle, Evet. 4 gün çevreyi süsle. Sponsorlar legolarını koysunlar aşağı, ondan sonra iş bitsin gitsin. Öyle olmuyor, şey yok. öyle olmuyor. Olmuyor. Peki yine sihirli değnek. Sana 3 tane sahne dedik, seçimlerini yaptık. Bir de şöyle diyelim. Yaşayan diyeyim ya da senin daha önce de çaldığın, bugün gideceksin, istediğin trioyu yapma imkanını veriyoruz sana. Kimlerle çalmak isterdin? Yaşayan ölmüşler değil. Sen seç, özgür olsun. Ya şöyle söyleyeyim.
Scott LaFaro, Bill Evans'ın Interplay çaldığı ilk davulcu. 1963'te öldü, 24 yaşında. Scott LaFaro'yu isterdim. Ve oradaki Paul Motian. Paul Motian, Bill Evans. Kalk Bill Evans, Kerem geliyor. Ama ne şanslıyım ki 2015 yılında Los Angeles'a gittim ben. Springwater'u kaydetmeye büyük orkestrayla. Orada da davulcu Bill Evans'la sanan son davulcu Joe Barbera'ydı. Özellikle onu istemiştim. Harika. Şeyde. Müthiş. Onu isterdim. Tabii haddimi aşmayayım. Coltrane'le çalmak çok isterdim. Coltrane ya. Okul. Ama Coltrane'de Elvin Jones vardır biliyorsun. Evet, evet. Ben Elvin Jones'la 2 konser çaldım. Çaldın değil mi sen Elvin Evet, Jones'la? 1998 yılında festivalde. Onun basçısıyla çalışıyordum ben. Steve Kirby. Geceliğin telefon ettiler. Avrupa turnelerinde bunlar. Piyanisti araları biraz bozulmuş Elvin Jones'un. Piyanist de demiş git ne yapacağız demiş. Steve Kirby de geceliğin bana telefon attı. Böyle piyanisti şey oldu. Gece saat 3'te bir telefon geldi. Midem ağrıyor. Kramp girdi stresten. Havaalanına saat 5'te gel diye. Hadi gittik havaalanına. Bu herhalde senin en yolculuklarından biridir. Çünkü gergin de bir durum yani. Elvin Jones'la Gerginlik çalacaksın. nedir canım? Gerginliği alt edebiliyorsun. Elvin Jones. Soundcheck'e gitti. Hadi diyorum soundcheck yapalım. Okay man diyor. Sahneye çıkacağız. Artık yarım saat var, bir seslere bakar. Bu arada ben Steve'i yaka paça getirdim. Ne yapacağız? Notaları koydum. İşte diyor şöyle çal, böyle çal. Bam 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 çalıyor bası falan. Neyse bir anda kendimizi soundcheck gibi bir konserin yok ben soğuk terliyorum, yeşil İnanamıyorum terliyorum, ya. mor oldum. Ve Elvin Jones davulu şuraya kurdu, ben buradayım. Baba biliyorsun söylenir çalarken. Tabii. Ondan sonra bir de mikrofonu da bana verdi. Al dedi, sen dedi, konuş dedi. Yapma Allah, yani unutamıyorum. Ondan sonra ertesi gün bir konser daha çaldık. Sonra bir röportajında demiş işte Türkiye'de Kerem diye genç bir adam vardı. Bizi kurtardı ve de çok yetenekli canım, falan böyle. süper. Çok mutlu olmuştum ama hakikaten böyle sıktım, böyle 10 kilo gitmişti. Hayatım gitti yani orada. Kerem tabii bizim anlamamız mümkün değil. Siz profesyonel müzisyen olarak anlatsan anlamam ama duygu olarak merak ediyorum. Mesela senin bir tuşen var, Evet. bir duygun var, bir ritmin var. Herhangi bir beste, standart çalacağız diyelim. Elvin Jones'la çalarken o orada Dinleyeceksin. Başka hiçbir şey yapamazsın. değişir mi? Her şey değişir mi? Ona- Bütün bildiğin değişir mi yani? Şimdi öyle bir şey ki alıyorlar başka yere götürüyorlar. Basçı başka çalıyor. Ulan sen ne yapıyorsun? Hadi dur onlara uyuyayım falan derken kendinin inanamayacağın bu sefer bir şeyler, ritimler falan çıkartıyorsun. Geliyor, bir şey geliyor. Geliyor. İşte onun için ben çok şanslıyım. Çocukluğumdan beri hep ben kendimden çok büyük insanlarla çaldım. 1980'li yıllarda caz işlerine başladığımda işte Korukent Caz Bar vardı, hep Amerikalılar gelirdi. Q Caz Bar vardı, Amerikalılar gelirdi. Benim evlerimde kalırlardı. Mehmet Ali'ye derdim rahmetli, otel parası verme. 6 ay benim evimde kalır, 4 ay evimde kalır. Evde bütün gün müzikler dinlenir, bana prova yaptırırlar, repertuar öğretirler. Çok şeyler öğrendim. Can Kozlu, kulakları çınlasın. O zamanlar beraber çalıyorduk Can'la. Ya dedi ki sen dedi Berkeley'e gitsen 4 senede bu aldığın, bir senede aldığın buradaki eğitimi Eğitimi orada alamazsın. alamazdın. Çünkü hem çalışıyorsun, hem kazanıyorsun, hem adamlarla çalıyorsun. 24 saat müzikle iç içindesin, bir derdin yok dedi. Hakikaten öyle bir 7-8 sene geçirdim ben, biliyor musun? Şimdi ben hep sende şunu, yani yıllara yayılan dostluğumuzda şunu görürüm. Bazı insanlar için bazı şeyler iştir. Sinemacılık işidir. Müzik işidir. Çok da iyi yapar. Olağanüstüdür. Fakat müzik, özellikle de caz, bunun altını çiziyorum. Özellikle de caz, özellikle de akustik caz senin işin değil. Senin hayatın. Aynen öyle. Sen öyle yaşıyorsun. Evin öyle. Şimdi Bodrum'daki ev de öyle. Ev sürekli Davul var, provalar, kontrbaslar davullar, var. bir şeyler. Tabii. Sürekli müzikle iç içe. Bu senin hayatın. O yüzden Ya senin ben için çok farklı sabahleyin bir şey. kalkmadan yani salona girdiğim zaman 2 tane albüm dinlemeden bir kere ben kendime gelemiyorum. Benimki işim değil bu. Benim yaşam tarzım. Hayatın Müziğin- işte. benim Sen busun. hayatım, ben Sen böyle busun. yaşıyorum Sen yani. denize açıldığında da sana rüzgar değil nota vuruyor sanki. Öyle hissediyorsun. Aynen öyle. Denize açıldığımda bile gene müzik çalar. Bir de küçük bir piyanom vardır. Onunla da gider dokunurum falan. Denize de çıkarıyor musun? Küçük elektronik bir 7 Elektronik oktav gene var bir çıkıyoruz, şey. ha. Teknenin içinde duruyor.
Şimdi bir 10 gün bir yere gittiğinde ben dokunmazsam ne yapacağım Yekta? Olmaz. Plastik dokunuyoruz gene. Hiç Olmaz. olmazsa düzgün akordu var. Tabii bir de canım. 7 oktav piyano gibi. Tamam. Bir de şimdi yeni bu elektronik şeylerin tuşeleri de artık sertleştirildi yani. Eskiden Biraz daha akustik tuşu hissi veriyor. muhallebi gibiydi. Sonradan sütlaca döndü. Şimdi hiç olmazsa piyanoya yakın bir tuşa var. Harika. Yoksa olmaz. Hiç uçak kaçırdığın için konser kaçırdığın Hayır. oldu mu? Olur Olmadı. mu? Bak bugün bizim röportajımız var diye ben sabahın köründe bindim uçağıma geldim buraya. Peki tamam. Hiç rötar nedeniyle kalbinin sıkıştığı oldu mu? Konsere falan filan var ama sen hep çok mu erkencisindir? Ya ben hayatımda hiçbir randevuma geç kalmadım. Soundcheck 4'te ise ben giderim 2'de oraya. Şöyle son anda gelmek nedir ya? Ay hadi falan. Şöyle bir otur bir koltuğa, salona bak, piyanoya bak, aletlerin dizilişlerine bak. Arkadaşların bir nefesini al. Huzur içinde, huşu içinde müzik çalacaksın sen. Bu strese gelmez. Peki hiç şey geldi mi başına havaalanında sizden kaynaklanmıyor. Sen yine zamanında gittin ekibin. Senin enstrümanında bu mümkün değil. Piyano gittiğin yerde tabii ki ayarlanıyor ama diyelim ki işte kontrbas en çok belki sizinle seyahat eden bir şey olabilir. Enstrümanın gelmediği oldu mu? Gelmediği olmadı fakat şöyle bir şey oldu. Hiç unutmuyorum 2004 yılında bir festivale gidiyoruz. Bakü Jazz Festivali'ne kontrbas götürüyoruz. Çünkü kontrbasın nereden çıkacağı belli değil. Alalım dedik biz kontrbası. Kim kontrbasçı? O zamanlar Ozan Musluoğlu. Ozan'la. Ozan var. Askerdeydi galiba. Bizim Kaan. Kaan. Ozan neyse tanıdıklar bulduk. Bir şeyler yaptık falan. Uçağın arkası da boştu. 3 kişilik koltuğu şöyle bir kol indirdik. Kontrbası kuzu gibi yatırdık oraya. Harika. Çünkü enstrümanlar çok önemli. Ama son dönemlerde bayağı sıkıntılar oluyor bu hava yollarında. İşte üste koyamıyorsun enstrümanları. Bu da zaten medyada da falan da çok yaptı. Hava yolu şirketleri insanların elde taşıyacağı enstrümanları bunların ekmek paralarıdır ve bu enstrümanlar olmadan gidip onlar başka bir enstrümanla orada randıman veremezler. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Tabii. Değil mi? Kendi elinin, terinin. Gitaristi düşün. Evet aynı. Gitar, Mümkün yani. saksafon bu Bütün kendi enstrümanı. enstrümanlar. Kendi enstrümanını taşıyacaksın. Burada bana en zoru hep kontrbas gelir. Gerçekten hem götürmesi lazım hem de çok büyük. Kontrbasçılar gerçekten Şimdi, şu anda meşakkatli benim yani. Bodrum'daki evde kaç tane kontrbas var biliyor musun? 2 tane. 2. Ben kontrbasçı mıyım? Hayır. Hayır. Ama ekip geldiğinde hazır olması lazım. Volkan'ın kontrbasları duruyor. Ferit'in tam 5 tane Gretsch davul seti var biliyorsun. Ve dünyada 120. yılda yapılan var, özel yapım var. Bir tane de Gretsch bende var Ferit'in. Bana bıraktı. Setlerden birini oraya kurdu. Full set zilleriyle aldık, hard case'leriyle, her şeyinle gittiğimiz yerlere geliyorlar güney taraflarında. Arabamıza koyuyoruz, götürülüyor, çalınıyor, toplanıp gelip benim evde duruyor. Çünkü kendi plakta ne çaldıysak öteki türlü olmaz. Arzu Halci gibi ben yapar vardır. Arzu Halciler vardır ya ne çalıyoruz falan. Çok iyi. Piyano bile her zaman yükleniyor. Kuyruklu piyano gidiyor biliyorsun. Peki turneyi hep hani havaalanı falan dedik ama turne bazen işte bir minibüs, bir otobüs bir şey de kiralanır. Bazen belki bir yerden bir yere, bir yerden bir yere belki 10-15 günlük turnelere çıkıyorsunuz. 10-15 gün eve dönmeden o şehirden o şehire özellikle belki yaz festivalleri falan. Sever misin turneleri, o seyahatleri sever misin? Bayılırım. Her gün kalkıyorsun ve başka bir amaçla bugün ne çalacağız? Nasıl bir sahne, nasıl bir dinleyici? Çok keyifli şeyler bunlar. İşte biz bunlardan besleniyoruz. Ve son bu bir senedir bu şeyler olmadığı için biraz biz böyle mutsuzuz. Konser vermeyi çok özledik ama yani biz gene şanslıyız ki işte ara sıra dokunuyoruz enstrümanımıza. Çok daha zor durumda olan müzisyenler var. İnan ki havaalanlarında, lounge'larda oturmayı özledik. Gidersin böyle bütün müzisyenler kendi aleminde kulağına kulaklığını takar, dinler falan. Hadi ondan sonra binersin, gidersin oteline, notalarını alırsın, soundcheck yaparsın. Ertesi gün binersin, bir başka yere uçarsın falan. Bunlar bizi hayatta böyle dinç ve diri tutan ve de besleyen şeyler. Dünyanın 7 diyarında çaldın sen. Bazılarında yaşadın belli bir süre, bazılarında çaldın bir sürüsüne sıklıkla gittin geldin falan filan. Oradaki ekiplerle çaldın, buradan Evet. ekip götürdün. Şimdi lounge'da bekleriz, havaalanında bekleriz dedin ya. Yani gidip de gerçekten seni çok mutlu eden havaalanı hangi ülkede oldu, çok yoran hangi ülkede oldu hatırlıyor musun?
Şöyle söyleyeyim, mesela bu İslamabad falan o taraflara gittiğim zaman işte Karaçi falan zorlandığımız şeyler oldu o Türkiye Cumhuriyetlerinin şeylerinde. Ama görüyorsun şimdi burası böyle havaalanı mı diyeyim, konser salonu mu, otel mi falan, burası böyle acayip bir yer olmuş. Buradan da birkaç kere gittim yurt dışına. Buralarında ama zamanla sanatla daha iç içe olmasını da arzu ederim. Onu da bir dipnot olarak Ben de düşün. sana Katılır bilmediğim mısın? bir şey söyleyeyim. Bu İGA'ya ben bir tane piyano seçtim. Bir ay sonra geliyor. Öyle mi? Ya. Evet, hem de yarım kuyruk konser piyanosu. Ne seçtin? Alman malı bir piyano seçtik. Alman malı bir piyano seçtin. Aynı zamanda burada lounge'da kendi kendine de çalıyor onlar, biliyorsun. O sistem Tamam, var harika. içinde. Evet, Ama evet. sistemi kapattığın zaman ben geleceğim burada. Triom'la da uçakların o fikri de yaptık. Böyle bir uçakların kalkar inerken düşünsene Yekta. Bir küçük bir minik bir sahne kuruluyor. Uçaklar kalkarken Müthiş. inerken ve ondan sonra onu da yayınlasınlar, dursunlar. Ya Müthiş. havaalanlarında da, ya Amerika'da da pek çok böyle şeylerde baba caz müzisyenleri çalıyor böyle. Bu şeydir, bu keyiftir bu. Burada da bu eventler müthişmiş. oluyor. Burada yani böyle bir şey yaşanacak şimdi. Burada zaten şeyler Var. oluyor. Musiki şeyleri oluyormuş. Evet, bir evet. konservatuvardan gelip bir tek bir kızcağız tek piyano çalıyormuş falan. Böyle şeyler olması lazım böyle Müthiş, yerlerde. müthiş, harika. Harika. Öyle bir şey olduğu gün söyle, ben buraya hatta çekime de gelmeyeyim. Çekime geleyim diyecektim. Sırf seni dinlemeye geleceğim. Ya ben dinlersin. sana geleceğim. Bıkmadın mı bizi dinlemekten artık 25 Hayır, senedir? Seviyorum yani. Tamam. Ya insana sevdiği şeyden bıkar mı? Olur mu böyle aynen soru, öyle. olur mu? Ben neleri çok özledim biliyor musun? Bitiriyorsun. Yok, bir şey daha soracağım. İstanbul Jazz Festivali'nin Evet. o açık havadaki efsane konserlerini özledim ben. Yekta gidip oturduk ya ön sıraya. Bir de Kerem, sadece oturup konseri izlemek falan Arkasındaki- değil. Öncesi sonrası var. Arkasındaki o açık büfeyi hatırlıyor musun? Tabii. İstanbul Jazz Bir Festivali. de öncesi Herkes sonrası orada. var. Orada Bütün dünya konuşacağız. devleri orada. Kültürel paylaşım böyle bir şey. Sen bana diyeceksin ki şu şarkıya iyi girdi, bu böyleydi. Ben senden bir şey öğreneceğim. Ben sana onu diyeceğim. Bu iş böyle Oradaki yani. müzisyenlerle kartlar alıp verilecek. Tabii. New York'a yazılacak. Gidiyorum plak yapmaya, notaları yollayacak. Hepsi olacak. Ben bunların hepsini çok yaşadığım için aklımda geride kalan bir şey yok. Şimdi üstüne koymak istiyorum daha iyi neler yapabilirim diye. Bütün derdim o. Hepsi olacak. Biraz da şimdilerde neler yaptığını sormak istiyorum. Habitat TV, neler yapıyorsun Habitat'ta? Kerem Görsel'le caz başladık orada. Harika. En son işte bir 8 sene ara vermiştim. Ondan evvel bir 7 sene yapmıştım biliyorsun sürekli. Coşkun gene elini taşın da altına koymadı. Çok daha ağır bir şeylerin altına koydu. Müthiş, Evet. olağanüstü. Son derece başarılı. İnşallah biraz destek bulur sağdan soldan sponsorlar ki, çünkü o yani çok zor bir iş. Çok. Yani çok zor iş ya, biliyorum ben. Orada işte Habitat TV'de Kerem Görsel Caz'a başladık. Bir albüm kaydı yapacağım. Yeni şeyler yazdım. Trio mu yazdın yine? Bak, bir tane Alan Broadbent'in yazdığı büyük orkestra aranjmanlarım bitti. Yolladı Alan bana onları. 96 kişilik. 96 kişi, düşünebiliyor musun? Yeni besteler var orada. Bir de kendim trio'ya yazdım ama birkaç parçada da cello ile yapacağım. Aa, Ben Marsyak Jazz Evet, Festivali'ne evet, falan doğru. gitmiştim Tabii, ya, tabii, cello ile. tabii, Chamber harika. Jazz. Hatırlıyor Harika, musun? harika, Bizim evet. Sedef Erçetin Atala var, çelist. Onunla birlikte, o da şimdi onunla da zaten bir konserimiz var bu aralarda gene sanal ortamda. Süper. Ona da yolladım notaları. Onunla da birlikte, çünkü ben de Volkan da klasik müzisyeniz. Sedef de klasik müzisyen. Hepimiz aynı okuldanız. Hepimizin arasında 10'ar sene fark var. Volkan benden 10 sene sonra, Sedef benden 10 sene sonra girdi. Volkan ondan 10 sene sonra falan böyle. Süper. Bir aramızda yeni şey var. Ferit var. Onu nasıl işte halledeceğiz? o zaten da bambaşka bir karakter. Bilgi Üniversiteli. O konservatuvar değil. Onun için onun konuşma hakkı yok. Başka bir Duyuyorsun karakter. değil mi Ferit? Evet. Kapat ağzını ve dinle. Başka bir karakter. O yakışıklı Ferit. Evet. Olağanüstü. Harika haberler. Bir an Ha. önce bu kayıt olur inşallah. Dinleriz. Gel şu beraber şu piyanonun başına doğru gidelim. Orada biraz sohbete devam ederiz biz. Tamam. Geri kalanı da artık yaşanır gider.